Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere tek kelimeyle bomba bir tarifle geldim. Dünyanın en kolay ve en şahane elmalı pastasını yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak 3 adet elmamızın kabuğunu soyup ince ince doğrayarak başlayalım. Bu tarifimde sevgili arkadaşlarım çok minik bir püf noktası vereceğim size. Sonuç hepinizi çok şaşırtacak. Gerçekten un elemek bile yok, mikser de yok bu tarifte ama sonuç muazzam bir şey. Elmaların kabuklarını soydum. Daha sonra da böyle minik minik doğrayarak hazırlayalım. Elmalarımız hazır. Şimdi o böyle güzel beyaz rengini koruması için biraz limon suyu sıkalım. Bu arada ben sıkarken bir tane çekirdek içine düştü. Ben onu fark edince hemen onu da kenara aldım. Aslında tarçın döktüğünüzde elmanın rengi değişecektir. Ama bizim amacımız yediğiniz anda o içinin de bembeyaz kalması. Bir tatlı kaşığı da tarçınımızı ekleyelim. Hepsini güzelce harmanlayalım. Harcımız hazır. Bu işlemi yapmanız en fazla 2 dakikanızı alır. Kekimiz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı sütü kasemize alalım. 1 su bardağı şeker, 1 paket de vanilya şekerini ekleyip tel çırpacakla kısa bir süre karıştırıp 2 dakika dinlendirelim. Varsa vaktiniz 10 dakika bile durur, hiçbir şey olmaz. Minimum 2 dakika bekletin sevgili arkadaşlarım, en önemli püf noktası. Ben de 2-3 dakika kadar beklettim. Tekrar bir karıştırdım. Bu çok önemli bir püf noktası. Şekerin erimesini sağladık bu işlemle. Yani bildiğimiz keklerin tam tersini uyguladım bu aşamada. Sonuca hayran kaldım. 3 tane yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekleyelim. Yine tel çırpacağımızla kısa bir süre karıştıralım. Önemli olan bütün harçların homojen bir kıvama gelmesi. Bu kıvama gelmişse tamamdır. Şimdi 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Yine unu elemek yok, yumurta köpürtmek yok, hiçbir şey yok. Muazzam bir şey diyorum size. Yine tel çırpacakla seri bir şekilde, hiç topak kalmayacak şekilde güzelce çırpalım. Ben bu işlemi çok hızlı çırptığım için 2 dakikada bitirmiştim. Ama tabii ki siz arzu ederseniz mikser de kullanabilirsiniz. Hiç sorun yok. Benim amacım, bazen mikseriniz olmayabilir. Mutfağınızda fişe yakın bir yerde olmayabilirsiniz. Yani bu keki bahçede bile yapıp hemen tepsiye dökebilirsiniz. Amacım miksersiz, un elemeden, yumurta köpürtmeden bir pasta yapılır mı? Yapılır, onu göstermek. 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığının ucu kadar da karbonatımızı en son aşamada ekleyelim. Çok kısa bir süre karıştıralım. Kekimiz hazır. Yani baştan sona kekimizi hazır ettiğimiz süreyi ben 4 dakika olarak söylüyorum. İnanın ki sevgili arkadaşlarım, çok pratik bir kektir. 26 santim bir kalıp kullanıyorum. Tabanına yağlı kağıt geçirdim. Kenar duvarlarını margarin ile yağladım ve buzdolabında dinlendirdim. Yani yağladıktan sonra buzdolabına alıyoruz. Her zaman belirtiyorum sizlere. Kek harcımızı komple içine dökelim. Daha önce hazırlamış olduğumuz elmalı harcımızı da böyle her tarafına elimizden geldiğince eşit olacak şekilde serpiyoruz. Yani tek tek elma dizmek de yok. Daha ne kadar kolaylaştırayım sizlerin işini. Yaz gelmişken diyorum en kolay olsun. Arzu ederseniz üzerine biraz kuş üzümü, biraz da ceviz serpebilirsiniz. Mecbur değilsiniz. Varsa elinizin altında onu da şöyle serperseniz daha böyle sunumunuz daha havalı olacaktır. Ama lezzet olmasa da harika olur. Cevizleri de serperek pastamızı bitirdim. Şimdi pastamız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişmeye gönderelim. Her fırın farklıdır. Süreniz değişebilir. Gözünüz fırında olsun lütfen. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu keki biz ne un eledik, ne yumurta köpürttük, ne malzemeleri daha önceden çıkarıp oda ısısına aldık. Yani bildiğiniz her şeyin tersini yaptım ben. Kabardığını siz görüyorsunuz. Yok böyle bir şey diyorum. Hemen elmalı keki fırından çıkardım. Şöyle bir bekliyorum ilk sıcağa gitmesini. Çok şahane görünüyor. Kokusunu anlatamam. İlk sıcağa gittikten sonra kalıptan çıkarıyorum. Bu arada birçok soru soruyorsunuz. O alttaki yağlı kağıdı nasıl çıkardığımı veya nasıl transfer ettiğimi. Bu videomda onları da size göstermek istedim. Yağlı kağıt sererseniz
Bu şekilde telin üzerine çok kolay alırsınız. Ama bir de bu yağlı kağıdı nasıl çıkardığımı sordunuz. Bakın sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz bir pasta spatulası bu. Ama böyle bir şey evinizde yoksa bıçakla da yapabilirsiniz. Tabanına böyle çok dikkatlice girin. Yani bıçakla yapacaksanız bıçağın keskin tarafıyla çalışmayın. Onun kesmeyen tarafıyla pastayı alttan gevşeye çıkarın. Anlatabildim mi bilmiyorum. Daha sonra da yağlı kağıdı çekerek çıkardım. Ve pastamız sunum için hazır. Sizlere şöyle bahçede bir sunumla gösteriyorum ve büyük bir zevkle dilimleyerek doku testine geçiyorum. Az önce de belirttiğim gibi yumurta köpürtmedik, hiçbir malzemeyi oda ısısına almadık. Bakın sevgili arkadaşlarım, sanarsınız ki biz bu keki yapmak için bir sürü işlem uyguladık. Ben bayılıyorum böyle mutfakta sizleri korkutan tariflerin farklı açılardan deneyip sunmayı. Böyle bir güzellik olamaz. Gözeneklerinin ne kadar küçük, ne kadar pandispanya gibi oldu. Yani daha nasıl anlatsam bilemiyorum. Elmalı pastaları bilirsiniz. Bekledikçe lezzeti artar. Bu pasta da öyle 2 gün, 3 gün lezzetine lezzet katıyor. Yumuşaklığını umarım gösterebilmişimdir. Dokusunun ne kadar güzel olduğunu. Yani bildiğimiz her şeyi unuttuk bu tarifte. Umarım sizlere çok güzel ve faydalı bir tarif olmuştur. Ben bu tarifleri nasıl mı buluyorum? Ben çünkü bir mutfak aşığıyım. Giriyorum laboratuvar gibi deniyorum. Bunu sadece mantığımı yürüterek yaptım. Buna şimdi güzel bir de isim takacağım inşallah aklınızda kalsın diye. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.